Burası Didim Efeler Mahallesi arkadaşlar. Daha önce bu villayı tanıtmıştım. Fiyatını hemen söyleyeyim. 26 milyon 500 bin TL. Full eşyalı. 4 oda, salon, ayrı mutfak, 6 gözden oluşuyor. Denize 2 kilometre uzaklıkta. Arsası 500 metrekare. Yeni sıfır iskana alınmış kat mülkiyetlidir. Güney cephelidir. Şimdi evimizi yavaş yavaş keşfedelim. Evleri tanıtıyorum. Siz eve bakın. Arada ben de konuşuyorum. Çok konuşunca bağışlayın beni. Kızmayın. Size zahmet. Bir de kanalıma abone olursanız sermayesiz iyilik yapmış olursunuz. Gerçekten benim lehime bir şeyler gelişiyor. Yani etkileşim anlamında farkında olmadan çok büyük iyilik yapmış olursunuz. Başka ne diyeceğim arkadaşlar? Evleri ben bir tanıtıyorum, iki tanıtıyorum, üç tanıtıyorum. Bir yılda satılmaz, 2 yılda satılmaz ama satılıyor. Buna ne demek istiyorum? Daha önce 35 milyona ev tanıttım. 700 bin euroya ev tanıttım. 26 milyona ev tanıttım. 23 milyona ev tanıttım. 20'ye tanıttım. Nasip kısmet. Biz de biraz eteklerimiz zil çaldı. Piyasa durgun dedik. Yani bu evleri kim alacak? Dün bahse konu olan rakamları zikrettiğim evlerin hepsi satıldı. Bakın dün işte 35 milyonluk ev çok güzeldi. Gerçekten alıcısına hayırlı olsun. 700 bin euroluk ev alıcısına hayırlı olsun. 23 milyon 500 bin TL ev de tanıtmıştım. Hayırlı olsun. 20 milyonluk da tanıtmıştım. 4 tanesi de satıldı. Bizi arayan olmadı. Birileri almış. Kendilerine hayırlı olsun dedik. Şimdi o evleri de bir tanesini özellikle 2 yıl tanıtınca, defalarca tanıtınca insanlar diyordu ki ya bu nasıl oldu, hala tanıtıyorsun da satılmaz falan. Ama her malın bir alıcısı var. Her bazen çocukken her işte Sömüklü Ayşe diyoruz ya, herkesin bir alıcısı oluyor. Neyse, Güney cepheli, bu kadar edebiyat yeter. Burası araç park yeri arkadaşlar. Araç park yeri. Evimiz full akıllıdır. Yerdeki döşemeler travertendir. Mermer menşelidir. Binanın dış cephesinde giydirme camlar var. Akıllı evdir. Zaman uyarlı dış cephe lambaları var. Kamera sistemi var. Alan var arkadaşlar. Şimdi havuz burası. Daha önceki tanıtımdan farklı bir havuzla ilgili bir çalışma yapmışlar. Onu da arz edeyim. Bu birazdan arz ederim. Burası da sevgili arkadaşlar evimizin bahçesi. Palmiye ağacı da biraz daha gelişmiş, büyümüş, askerlik çağına gelmiş. Burası da kamelya alanı. Kamelya alanımız da bu. Havuza dayalı olarak havuzdan çıkınca bir suyun sesini, bir maviliği izlemek için burada da bir kamelya alanı var. Kamelyaya dayalı bir de barbekü alanı var. Şimdi havuzla ilgili ne değişti arkadaşlar? Denge deposu, motor dairesi, kimi bazen işte zor girer ya, merdivene gir, düğmeleri aç kapat. Bizimkiler de bunu yukarı çıkardılar. Hatta o kuyularda bazen risk de oluyor. Birinin ayağı takılır, çoluk çocuğun ayağı takılır. Bu öyle yapmışlar, yani yukarı çıkarmışlar. 50 bin lira vermişler herhalde. Daha düzenli, daha tertipli bir hal almış. Bunu böyle beyan ettik. Dediğim gibi nasip kısmet. Yani hiç tahmin edemediğin durumlar bazen gelişiyor. Dediğim gibi dünden önce işte biz de biraz moralimiz bozuldu, dedik bu evler kim alacak? Hep satıldı. Yani o yüzden arkadaşlar burası da salon ile mutfağın ortak kullanım alanı. Evet, bir terasımız var. Bambu takımları da burada. Minderleri içeride. Birazdan göstereceğiz size. Evimizin ön cephesi, güney cephesi burası. Şimdi acaba geri gidelim. Evet, geri gidelim. Buradan böyle tarayacağız. Sonra diğer cepheyi göstereceğiz. Bu tarafta çekme mesafesi 3 metredir. Ön tarafta daha fazla. 15-20 metre yoldan çekmesi var. Arka taraf H/2. Evet. Diğer tarafta çekme mesafesi yine var. Yani tek başına müstakil bir ev. Çarşıya, pazara da yakın, okullara yakın, yaz kış kalabileceğiniz bir konumdadır. Onu da beyan ettik. İçindeki eşyalar sıfır döşenmiş, faturalıdır. Ev eşyalı olunca daha göze gelir. O mantıkla eşyaları döşemişler. Yani ev ikinci bir ev değil. Burası da işte travertenli alanlar. Şimdi burada da mini bir depo var. Burada ne yapacağız? Full akıllı ev dedik. Evinizi şehrin dışında bir yerde olursanız komuta edebilirsiniz. Buradan da merhaba ev diyeceğiz. Merhaba ev. Merhaba evimiz. Merhaba ev dedik. Koridorumuz bu. Bu ev alacak kişiler izlemişlerdir. Eğer ilk defa benim videoma denk gelecekseniz size zahmet lütfen abone olun ve videolar sekmesinde bütün videolara bakarsanız iyi olur. Evimizin koridoru bu arkadaşlar. Burada bir vestiyer var. Çelik kapıyı kapattık. Ondan sonra bunlar ne? Bunlar duvar kağıdı. Yukarıda gergi tavan var.
Sonra bu taraf salon, bu taraf mutfak. İleride zemin katta bir oda var. Canın olduğu yerde de bir banyo var. Zemin katta 3 göz var. Gözün biri salon, biri ayrı mutfak, bir tane oda ve bir banyo. Yukarıda da 3 oda var. Evet arkadaşlar, salonumuz bu. Bahse konu eşyalar sıfır eşyalardır, faturalıdır. Bunların işte beyaz eşyalarında garantileri var, mobilyalarda da garanti var. Burayı gösterdik. H yüksekliği iyi. Evet. H yüksekliği iyi. Başka ne diyeceğim? Kanalizasyon bu bölgede Efeler Mahallesi'nin birçok yerinde kanalizasyon yok. Bağlı. Mesela o 35 milyonluk evde satıldı. 700 bin euroluk. Oralarda kanalizasyon gelmiş. Ancak borusu bağlanmamış. Didim'de doğal gaz da yok. İhalesi yapılmış diyorlar. Ben yetkili bir ağızdan duymadım ama halk öyle diyor. İşte eli kulağında doğal gaz geliyormuş deniliyor. Burası salonumuz. Şimdi yüzümüzü mutfağa çevireceğiz. Mutfağa da bakın. Evet, mutfağa da bakın. Sonra odayı göstereceğiz. Banyoları, tanıtımımızı bitirmiş olacağız. Burası süse biri. Bir yemek masası diyebiliriz. Bu kapıdan o terasa da çıkılabilir. Dışarıda göstermiştim. Burası mikrodalga. Mikrodalgamız bu. Buzdolabı bu. Burada da terekler var. Burası bulaşık makinesi, yıkama yeri, ankasa seti, geniş rahat bir mutfak. Mutfaktan o alana da hafif bir göz kırp dilersen. Evet, mutfaktan da o sürgülü kapı ya da tek paneli kapıdan terasa çıkılır. Salondan da çıkışı var. Mutfaktan da çıkışı var. Zemin katta odası da var. Nasip kısmet diyelim. Evet. Burası da arkadaşlar birinci odamız. Perdeler, işte duvar kağıtları, dolaplar, yerdeki taşlar 120'ye 60 ebatlarında granitlerdir. Kullanılan beton sınıfı C30'dur. C30 yani fabrikada beton santrallerinde C30'un altında bir beton üretilmez, yasaktır. Onu da söyleyeyim. Didim standartlarında jeoloji mühendisi etüt yapar. İşte statik alanda mühendisler de öngörüleri C30 beton olarak değerlendirmişler. Bu taşır demişler. Demir sınıfı da 16'lık, 14'lük, 12'lik, 10'luk ve 8'lik demirler kullanılır arkadaşlar bu evlerde. Bu da birinci banyomuz. Şimdi zemin katta ne gösterdik? Salon, ayrı mutfak, bir oda, bir banyo. Merdivenimiz rahattır arkadaşlar. Böyle ledler de var, sensörlüdür. Evet, şimdi çıktık yukarı. Çıkalım bakalım, Mevlam dilerim neylerse güzel eyler. Bu lambaları da yaksaydım. Bir bakayım. Nereden yanıyor bu lambalar? Heh, yaktım lambaları. Sevgili arkadaşlar, burası da merdiven kovası. Zemin üstü birinci kata çıktık. 1, 2, 3 oda da burada var. Aşağıda bir oda vardı. 4 oda yapmış oldu. Merdiven kovası da bu. Evet, Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Ben de buranın çekimini yapınca bir arkadaş beni aradı. Ya hava sıcak dedi, beyin kanaması geçirirsiniz dedi. O yüzden biz de çalışıyoruz. Yani rahat el aç karnın üstündedir. Demek ki bizi de çalışmaya iten etkenler vardır. O yüzden çalışmamız lazım. Sıcak mıcak. Ve arkadaşlar burası da genel banyo. Genel banyomuz bu. Sonra yüzüm bu tarafa çevrilirken burayı gösterelim. Her şeyde bir hayır var. Yok ben şunu yaparım, yok ederim. Her şey vallahi nasiptir. Nasipten ötesi olmaz. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Zeminde bir oda vardı. Bunun bir de balkonu var. Balkonu da var. Gardıroplar var. Yatak başlarında bu görünenler duvar kağıdıdır. Klimalar hepsi takılı. Efendime söyleyeyim. Kalorifer petekleri için altyapısı var, borular var. Günün birinde doğalgaz gelirse kırma dökmeyle uğraşmazsınız. Onu da beyan ettik. Üçüncü odaya bakalım. Bu da bizim üçüncü odamız. Dördüncü oda da ebeveyn banyoludur. Üçüncü oda da bu. Oda metrekaresi gayet güzel. Önünde de büyük bir teras var. Yani balkon mu desek, teras mı desek, ancak gerçekten büyük. Bu da üçüncü oda. Balkonu göster dilersen, biraz iyice anlaşılır gibi. Evet. Biraz toz almış balkonlar, bambu takımlar da var. O yüzden terlik giymedik, galoş da giymedik. Balkona çıkmak istemedik, ayaklarımız kirlenir. Değerli arkadaşlar, burası da üçüncü oda. Bu spotlar böyle gizli kalmış, göz yormasın diye. Onu da gösterdik.
Sonra geldik, çatı çelik çatıdır. Yani ev şöyle ya da böyle. Vallahi giden gitti, kalan sağlar bizimdir. Satılıyor. Satılıyor, satılıyor, satılıyor. Ve arkadaşlar burası da 4. oda. Hap hazırdır. İskana alınmış. Yani eğer bu evi biri alacak olursa hemen otele gitmeden ben aldım kardeşim derse taşınabilir. Yani bu eve konaklama yapabilir. Ev kendisinin olur. Sadece işte yemek bir şey alırsanız kendinize öteberi bir marketlerde bir şey alıp ocak var, her şey var. Yemek bile pişirirsiniz. Durum bu değerli arkadaşlar. Burayı özetledik. Umarım faydalı bir paylaşım oldu. Lütfen kanalımıza abone olun. Profilimize bakın. Profilimizde binlerce ev var. Fiyatları ilk saniyede söylüyorum. İlginiz, alakanız için teşekkür ederim. Saygılarımla iyi günler.